Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in grafiğine bakacağız. Destek ve direnç seviyelerini tekrardan değerlendireceğiz ve daha önce yapmış olduğumuz bu çizimleri yorumladıktan sonra yardımcı osilatörlerden ve indikatörlerden faydalanacağız. Hangi seviyelerin Bitcoin'de yukarı yönlü aşılması halinde hareketliliğin hızlanacağını ve hedef seviyelerine doğru gideceğini tespit etmeye çalışacağız. Hepsiyle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Finansal okuryazarlığımızı bir üst seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar zaten yayını izleyenler bu grafiklerin nasıl oluşturulduğunu biliyorlar. Birlikte oluşturduk, birlikte çizdik ve bu birlikte çizmemiz sonucunda da böyle bir görüntü ortaya çıktı. Daha önce destek ve direnç olarak çalışan bu kanalımızın üst bandı artık bize ne olarak çıkacak? Direnç olarak çıkacak. Buralarında 36.500 dolar civarları olduğunu, bu bölgelerin gelmesi halinde satış riskiyle karşılaşabileceğini söylemiştik. Çünkü daha önce gördüğünüz gibi destek oluyor. Sonra kanalın altına atmasıyla birlikte direnç oluyor. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyoruz. Topa formasyonu yapıyoruz. Çok kısa bunlardan yine bahsedeyim. Çünkü ben bu formasyonun oluşacağını, bu formasyonun hedefine gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunda hiçbir şüphem yok. Çünkü formasyon olması gerektiği gibi hareket ediyor. Sadece süre noktasında biraz baskılıyorlar. Ancak bu sürede baskılanma olsa da bu 35 ila 36 bin dolar formasyon hedefine gideceğini düşünüyorum. Bakın burada ters omuz baş ve ters sağ omuz var arkadaşlar. Sol, orta ve sağ omuz. Boyun çizgimiz 25 bin dolar civarında. Yükselen çizgimiz, alttan gelen yükselen trendimiz bu şekilde. Ve biz ne yapıyoruz? Boyun çizgisini aşıyoruz. Retestimizi yapıyoruz ve yukarı doğru kendimizi atıyoruz. Şu anda beklemesinin sebebi şu arkadaşlar. Bakın 25 bin dolarlardan sonra ürünün fiyatı çok sert gitti ve burada yataya bağlamak suretiyle yapmış olduğu bu sert yükselişi konsolide ediyor ve benim beklentim şu: yine burada gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde bu Bitcoin'in fiyatının formasyon hedefi olan 35 ila 36 bin dolarlara gideceğini ve ayı piyasasında olduğumuz için Bitcoin bu hareketliliğini yaparken altcoin'lerin de aynen Bitcoin gibi onu takip edeceğini, Bitcoin'den daha hızlı hareket edeceklerini, ancak Bitcoin durduğunda, aşağı yukarı hareketler yaptığında altcoin'lere giren paranın süratle çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü ayı piyasalarında Bitcoin önce giderken altcoin'ler onu takip eder. Bitcoin durduğunda, yataya bağladığında, aşağı yukarı yaptığında altcoin'lerden para çıkar. Daha risksiz alan olan Bitcoin'e girer. Yani Bitcoin'de düşer ama altcoin'ler daha çok düşeceğinden dolayı yatırımcıysa bu piyasalarda ve çıkmak istemiyorsa ne yapıyor arkadaşlar? Bitcoin'e giriyor. O yüzden biz ne bekliyoruz? Bitcoin 35-36 bin dolar arasına giderken altcoin'lerde çok sert bir yükseliş bekliyoruz. Ancak bu bölgelerde bir dirençle karşısına çıkması halinde yataya alması, aşağı yukarı hareketler yapması durumunda altcoin'lere giren o sert paranın hızlı bir şekilde de çıkmasını bekliyoruz. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Bitcoin ilk gittiğinde altcoin'lere gidecektir. 35 bin dolara kadar elinizdeki ürünün de fiyatlamasını beklemeniz sizin adınıza doğru olacaktır. Teknik manada bunu söylemektedir. O yüzden 35 civarında Bitcoin'in yapacağı hareketliliğe ve elinizdeki altcoin'in gitmiş olduğu seviyeye göre değerlendirmeniz gerekiyor. O yüzden ana direnç ve ana destek bölgeleri kendinize belirlemeniz lazım. Şimdi Bitcoin'in ana destek bölgesi neresi? Bu yükselen band. Ben buraya düşeceğini düşünmüyorum. Belki yatayda gelecektir ama bu bölgeye düşeceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten bakın burayı da sayarsan bu yükseliş trendi 3 kez test ediliyor. Bir burada başlarken başlamış oluyor ve değiyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Diğer ucumuzu biz buraya koyduğumuz için ikinci kez değiyor, üçüncü kez değiyor. Artık bir kez daha gelecekse beklenti şudur: yorulan bir trenddir, aşağı yönlü kırılma ihtimali vardır. O yüzden ben buraya değmekten ziyade yukarıya yönlü gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Beklentim de o şekilde arkadaşlar. Zaten daha önceki yayınlarda da söyledik. 29.500 dolar burada her ne kadar destek gibi görünse de asıl desteğin 29.000 dolardan geçtiğini söyledik arkadaşlar. 29.000 dolar desteğimizde tutmasıyla birlikte şu an itibariyle 29.500 dolar civarlarında geziniyoruz. Ben buraların kısa
vade içerisinde aşılacağını ve öncelikle formasyon hedefi olan 35 ila 36 bin dolara gideceğimizi, ancak ana direnç bölgemizin 36.500 dolardan geçtiğini önemli belirtmek isterim arkadaşlar. Burada direkt 36.500 dolara da gidebilir ya da formasyon hedefi olan 35-36 aralığında bir yerde durmasıyla, aşağı yukarı sert hareketler yapmasıyla elinizdeki altcoin'lerde bir takım para çıkışları olabilir. O yüzden ona dikkat edin. Boğa piyasasının sözüyle ayı piyasasının sözünü birbirine karıştırmayın. Boğa piyasasında Bitcoin şovunu yapar, yataya alır. Ondan sonra altcoin'ler aynı sertlikte veya daha sert Bitcoin'i takip eder. Ancak ayı piyasasında Bitcoin ilk giderken altcoin'ler gider. Bitcoin yataya aldığında altcoin'lere giren para süratle çıkar arkadaşlar. Bu yükselişi altcoin yatırımcıları bir satış fırsatı olarak görürler. O yüzden ben de hep şunu söylüyorum. Uzun vadeli altcoin almak için Bitcoin'in boğa piyasasına girmesi lazım. Ancak şu vadede altcoin'ler ucuz alınabilir. Burada 2 kat 3 kat civarında bir karlılıklar oluşabilir. Duruma göre bakacaksınız. Bitcoin buna karar verecek arkadaşlar. 36.500 doların içine girerse altcoin'lerde bu seviyede gelirken yükselse de sonra yataya almasıyla bir takım para çıkmış olsa bile şu kanalın içerisine girmesiyle birlikte altcoin'lerden çıkan para hızlı bir şekilde tekrardan altcoin'lere girmesi beklenir. Ancak boğaya girdiğimizin birinci sinyali olan 36.500 dolar içerisine atıp kapanışlar yapmadıkça benim şahsi görüşüm Bitcoin'deki bu yükseliş tepeden düşüşün ana tepki yükselişidir. Bu bir yükseliştir. Ancak bir boğa yükselişi diyemem ben buna. 36.500 dolar içerisine girer ve kapamalar yaparsa birinci sinyali aldım diye düşünürüm ve bunun bir tepki yükselişi değil, bunun artık boğaya bir hazırlık yükselişi olduğunu, eski kanalın içerisine tekrardan girdiğini ve güçlendiğini düşünürüm. O yüzden bu seviyelere dikkat etmenizi öneririm. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar formasyon hedeflerimizi öğrendiniz. Yükselen trendin üstündeyiz. Formasyon boyun çizgimizin çok üzerindeyiz ve bu bölgeler aşağı yönlü kırılmadıkça da hedefimiz 35 ila 36 bin dolar. Ana direnç bölgemiz ise 36.500 dolar. Şimdi Bitcoin nereden döndü? Düşüş yaptığına bir bakalım. İçimoku bulutumuzu zaten videolarımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Önemli bir indikatördür. Önemli anlamda veriler bize sunar. Destek ve dirençler iyi çalışır. Bu indikatörü bilmeyen arkadaşlar için de anlatayım. Gördüğünüz gibi bu indikatörün bulutun içi kararsızlık bölgesidir. Bulutun altı düşüştür, negatiftir. Bulutun üstü ise pozitiftir arkadaşlar. Bulutun altındaysan ne beklersin? Bulutun alt çizgisinin karşınıza direnç olarak çıkmasını. Bulutun içindeyseniz aşağı bölge destek olur, yukarısı direnç olur. Bulutun üzerindeyseniz arkadaşlar bu bulutun üst bandı ne olur? Size destek olarak karşınıza çıkar. Bakın Bitcoin'in düşüşünde de zaten milimetrik olarak bulutun üst bandı bize destek oluyor ve bulutun üzerinde duruyoruz şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar burada ne beklenir? Bulutun üst bandının karşımıza destek olarak çıkması beklenir. Zaten gördüğünüz gibi 3 gün önceki düşüşte de bulutun üst bandı milimetrik olarak çalışıyor ve buradan ne yapıyor? Bulutun üstünde kendisine artık dinlenme süreci geçiriyor. Buralarda bir konsolide süreci geçiriyor. Bulutun üstlerinden artık aldığı tepkiyle ben yukarı yönlü gideceğini şahsen düşünüyorum. Teknikte bunu söyler. Bulutun destek konumu neresi arkadaşlar şu an itibariyle? 29.253. 29.253 altında günlük bir kapanış yapmadıkça biz bulutun içine yani kararsızlık bölgesine girmeyeceğiz. Bulutun üstünde olacağız ve buradan aldığımız destekle birlikte daha güçlü yükselişlerin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bulut teorimiz yönün yukarı olduğunu, düşüşün de son derece normal karşılanması gerektiğini, kırmış olduğu bulutun üst bandını şimdi retestle teyit ettiğini, onayladığını bize söylüyor. Bakın arkadaşlar bu da RSI bandlarımıza göre bir grafik görüntümüz. Bunda beklenti şudur. Bandın altına gelirsin, üstüne çıkarsın. Ortalama fiyatın geçtiği bu gri olarak gördüğünüz bu band çevresinde konsolide olursun ve bir yükseliş başlatırsın. Bu bandımızın altına geliyoruz. Alttan aldığımız tepkiyle yukarı gidiyoruz. Tepeleri aşamamamız, bu kırmızı seviyeyi aşamamamız sebebiyle orta banda düşüyoruz. Gayet normal. Bu orta bandda yapacağı konsolidasyondan sonra yönünü yukarı çıkarması beklenir. Tekrardan alt banda düşeceğini, yani 27.400 civarlarına düşeceğini ben zannetmiyorum arkadaşlar. Bu teoriye göre de Bitcoin'in şu an yapmış olduğu hareketlilikler son derece anlaşılabilirdir. Ben buralarda 1-2 gün daha oyalanıp sonrasında ise yönünün yukarı olacağını düşünüyorum. Burada bakın kırmızı nokta bize direnç olarak şunu söylüyor. 32.471 diyor. Her gün bunun fiyatı değişir arkadaşlar. Sert bir hareket gelmesi halinde ise kısa vade işlem yapan arkadaşlar için 32.471 önemli bir direnç noktası olarak
olarak karşımıza ilk anlamda çıkacaktır. Herkesin haberi olsun. Bir de osilatörümüze bakalım arkadaşlar. Wave Trend with Crosses. Bu da yine Lazy Bear'ın güzel çalışmaları var. Bakın burada bir sat pozisyonu oluşuyor. Yani Bitcoin 30.390'lardayken bir sat veriyor. Henüz al pozisyonu oluşmamış. Ancak arkadaşlar hangi konuma yaklaşıyoruz? Bakın aşağıdaki önemli destek bölgesine doğru fiyatın düşme sebebiyle yaklaşıyoruz. Daha önce bu destek bölgesine geldiğinde biz bir alım verdiğini gördük ve hızlı bir şekilde yukarı götürdü bizi. Yine bu seviyelere doğru kendisini salabilir ve yatayda gitmesi dahi bu görüntünün aşağı geleceği anlamına gelir arkadaşlar. Buralara kadar düşmesi halinde ise yakın vadede bir al pozisyonu oluşacağını bize gösteriyor. Artık ana destek bölgesine doğru yaklaştığımızı görüyoruz. Bakın arkadaşlar daha önce de yani Mart ayında da buraya değdiğinde çok sert yükseliyor. Sonra burada 16 Haziran'da da buraya değdiğinde çok sert yükseliyor. Beklenti nedir? Yine bu seviyelere 1-2 gün içerisinde değdiğinde çok sert yükselmesidir. Arkadaşlar ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bitcoin'deki formasyonlarımız aynen çalışıyor. Bitcoin'deki yükseliş trendlerimiz çalışıyor. Yani düşüşler Bitcoin'de alım fırsat olacağını düşünüyorum. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça Bitcoin'de yön yukarı olacaktır. 36.500 doların içine girmesiyle birlikte biraz daha Bitcoin'in güçleneceğini söyleyebilirim. Ancak hocam biz boğa piyasasında mıyız? Ayı piyasasında mıyız? Bu sorunun cevabı arkadaşlar bana göre şu anda bu seviye kırılmadıkça 36.500 içine girilmedikçe ayı piyasasındayız. Buradaki tepkilerin nasıl olacağına bakacağız. Ama bunu nasıl yönetirsin sen? Bu gördüğün arkadaşlar aşağıdan gelen ana yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça sen fiyatı yukarı doğru izlersin. Normalde teknik bunu söyler. Bu kırılmadıkça sen yukarı yönlü fiyatı takip et. Bugün ayıda olabilirsin, yarın boğa piyasasına geçersin. Çok primlendi diye satarsın ancak trendimiz kırılmadığından dolayı bundan sonraki yükselişleri alamazsın der. Bu sizin alacağınız risk oranıyla alakalı bir şeydir arkadaşlar. Ana bizim yönümüzü belirleyen şey bu yükselen trenddir. Bu ne zaman kırılırsa o zaman biz diyeceğiz ki düşüş trendine tekrardan geçtik diyeceğiz. Tabi hangi zamansallıkta nerede kıracağı da önemli. Şimdi bu seviyelerde kırdı diyelim. Geldi diyelim 41.000'e geldi. Bu seviyelerde bu bant kırıldı. Ama biz şimdi ana trendimizin içine giriyoruz bakın. Kanalın içine giriyoruz. Yani şu kanalın içine girdiğimizden dolayı buranın kırılması çok bir şey anlam ifade etmeyecek. Yükselişin konsolidasyonu olarak göreceğiz. Bundan sonra desteğimiz 36.500 olacak. O yüzden bu seviyeleri dikkatli izlemeniz sizlerin yararına olacaktır. Herkesin anladığını düşünüyorum. Bu çizgileri bilmeden, kendinize yatırım yapmadan, bu veya bunun gibi videoları takip edip izlemeden arkadaşlar maalesef bu piyasalarda para kazanmanız neredeyse imkansızdır. Al sata girmeyin. Sakince paranın sizin coin'inize de girmesini bekleyin. Çünkü zor bir piyasadayız arkadaşlar. Al sat ile elinizdeki parayı daha fazla eritirsiniz. Bunlar bilimsel kanıtlanmış gerçeklerdir. O yüzden bu konulara hassasiyet göstermeniz sizin yararınıza olacaktır. Lütfen kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.